1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo. Ve gençler, Krakow'daki turumu yavaş yavaş bitiriyorum. Yani gerçekten ilk böyle couchsurfing experience'imi yapmış olduğum Krakow'da. Bütün sokak yemeklerini denemiş olduk Polonya'da. Şimdi ben Krakow'dan Lublin'e geri döneceğim. Ama dönmeden önce yapmak istediğim bir iki şey var. Tabii ki de yemek ile alakalı. Dırın dırın. Belki de burada en çok yemeyi sevdiğim şey olan buranın güzelim ponçki denen geleneksel donatları. Allah'ım, direkt etrafımı kuşlar sarmaya başladı ya. Buranın kuşları aşırı çılgın var ya, bak ben bir iki lokma yiyeyim, bunlarla da paylaşırım zaten. Artık 7. 8. 10. gösterişim ama Allah'ım muazzam. Baksana, manyak bunlar ya. Allah Allah. Neyse, kuşları ve kendimi beslediğime göre artık Lublin'e, benim evimin olduğu yere dönüyorum. Hafta sonu aksattığım bütün rapor, proje ve haftaya kadar yapılması gereken bütün ödevleri bitirmem lazım ki haftaya tam böyle Krakow'un zıttı olan, hiçbir turistin gelmediği Polonya'nın köyüne gideceğim. Yani en azından planım o, inşallah tutar. Bir hafta sonra görüşürüz. This isn't the way that we dreamt of living, drifting further apart. What happened to happy ever after? What happened to living like forever young? Seems like we're living in a nightmare. Is this life? Bir buçuk hafta olmuş. Bir buçuk haftam gitti. Ah, yeter ya. Online yeter ya. Allah Allah. Gece bir buçuk hafta oldu. Bir buçuk haftadır gece gündüz sunum rapor, arada bir sınav, sunum rapor, sunum. Ve 2 gün sonra bir tane daha sınav ve bir tane daha sunumum var. Ama gün geldi, yarın Noel gecesi. Bugün Polonya'da bir köye gidiyoruz. Polonya'nın o geleneksel köy hayatı. Büyük ihtimalle aksiyonlu bir şey olmaz ama oradaki teyzelerle, amcalarla bir şeyler yapabilirsem ne mutlu diye düşünüyorum. Vallahi billahi çok kötü beynim var ya, böyle delirdim ya. Yemin billahi delirdim ya. 3 saat 3 dakika sonra otobüsüm var. Köye doğru gidemem, daha ne biletimi aldım ne bir şey. Deliriyorum, hiperaktiflik var. Tamam, hadi bismillah. Her gün şöyle bir kutu çikolata yersin, tabii hiperaktif olur. Allah'ım ya, daha toplanacak bir ton yer var. Daha katlanacak bir ton çamaşır var. Allah, daha kameralar, dronlar vesaire konulacak. Ha, bu arada bu Japon pasaportum. Geçenki videoda biraz abartmışım herhalde ben Japon pasaportu övme konusunu. Nazar değmesinden bayağı korkuyordum. Öyle bir niyetim yoktu, hakkınızı helal edin. Ya inşallah şöyle bir iki hafta sonra Türkiye'ye dönüp adam akıllı bir berberde saçımı da kesmek istiyorum. Yeter gar ya, şuna bak ya, Allah Allah. Şu an var gerçekten mantıklı düşünemiyorum ya. Bir buçuk haftadır var ya, her gün var. Dün falan mesela 1,5 saat uyudum yani. 1,5 saat abartısız. Ondan önceki gün 3 saat uyudum. Ve bunları istemediğim şeyleri yapmak zorunda kaldığım için uyuyor, böyle oluyor. Hani deseler ki 1,5 saat uyuman lazım ama dünyayı gez, gerekirse uyumam. Edit yapmak için 2-3 saat uyudum, oldu mu? Oldu, ama bunlar güzel böyle uykusuzluklar. Bu sadece baş ağrısı ya. Saf baş ağrısı ya. Vallahi billahi bak, şu an tüylerim diken diken. O kadar mutluyum ki şu masada kalktım ya. Delireceğim. Çamaşırlar katlanacak, buralar temizlenecek, bulaşıklar ise yıkandı. Anneciğim, buradan daha sorumlu biri olduğumu da göstermek istiyorum bu arada sana. Oğlum çok daha sorumluluk sahibi bir birey olma yolunda devam ediyor. Instagram ve Japan'da son 2 aylar köye gidiyoruz. Polonya'da bir köye gidiyoruz. Artık köyde eşek mi var, fil mi var, horoz mu var, tavuk mu var, hiçbir fikrim yok. Göreceğiz, bakacağız inşallah. Let's go. Yeah, thank you.
Ve sonunda Allah, henüz köye gelmesem de ilçeye geldim. Yani şöyle arkamda büyük bir AVM olmasına rağmen burası aslında bir ilçe. Şimdi arkadaşım babası beni almaya gelecekmiş köyden arabayla. Normalde buradan köye kadar hiçbir şekilde araç yok. Otobüs falan da yok. Yani ya yürüyeceksiniz 30 kilometre ya da arabayla gitmeniz gerekiyor. Nerede buluşacağız, ne yapacağız hiçbir fikrim yok da. Arabaya bineceğim, oradan da köye gideceğim ve Polonya'nın köyünde birkaç gün geçireceğim. Ulan birkaç tane şöyle hediyelik eşya aldım şeye, ayıp olmasın diye. Oh. Gençler şimdi sonunda eve geldik. Birazdan ev turu yapacağım ama ayıp olmasın diye sadece yemeği çekmek istiyorum. Zaten abla akşam yemeğini hazırlamış sağ olsun. Şöyle çok güzel bir akşam yemeği duruyor ve tabii ki de normalde et kullandıkları çorbada et suyu yokmuş bu sefer. Herkes bana bakıyor şu an. Yemeğimi yiyorum çünkü gerçekten ayıp oluyor. Ben böyle bağıra bağıra 5 dakika önce tanıştım, kameraya çıkarabilir miyim falan dedim. Yemekten sonra ev turu yapacağım. Köyde ev nasıl oluyor, ne oluyor falan. Dışarıda bir köpek var, çok tatlı. Yemekten sonra görüşürüz. See you. Ve gençler selamünaleyküm. Polonya'da bir köyde. Abi bildiğin gece ya. Şimdi evimiz şöyle iki yerden oluşuyor. Aslında ilk başta burada oturuyorlarmış ama ondan sonra bu tarafa geçmişler. Abi burayı kendi yapmış hatta tüm evi. Ve hani bizim köydeki evle alakası yok. Ufak bir ev var, yanında da böyle ahır falan vardı. Şimdi onunla kıyasladığın zaman alakasız bir şey. Şimdi buraya nasıl geldim? Öncelikle içeri girmeden onu bahsetmek istiyorum. Çünkü normalde burası benim ev arkadaşımın evi değil. Benim planım aslında ev arkadaşımın ailesiyle takılmaktı. Onun biraz herhalde ailesiyle sıkıntısı varmış. İkincisi de sevgilisiyle geçirecekmiş Noel'i. Ben de o yüzden o ne deniyor? Üçüncü kişi olmamak için başka bir Polonyalı arkadaş bulmaya çalıştım. Kim geldi aklıma? Eğer ola ki Hindistan videolarını izlediyseniz Polonyalı bir arkadaşım vardı. Bayağı orada zaten bin bir türlü ölüm kalım durumlarını birlikte yaşadığımız için oradakileri biz bayağı böyle samimiyiz. Dedim ki alo Polonya'dayım, Noel'de ne yapıyorsun, müsait misin? Yani birazcık aslında son dakika sağ olsun annesi babası o kadar iyi insanlar ki kabul ettiler beni. Yani birazdan gerçekten birkaç şey daha göstereceğim ama içeri girelim. Aslında buranın bir köpeği de vardı da bir yerlere gitmiş. Normalde köpek vardı. Köpek. Şimdi ilk başta giriyoruz ve dırın dırın. Burası giriş yeri. İlk görebileceğiniz şey bir adet Jesus Christ. Ve burada da bir adet Hamza. Şurası büyük ihtimalle benim en çok vakit geçireceğim mutfak. Abla benim geleceğimi duyduktan sonra bu çocuk neyin nesi neci diye araştırmış. YouTube'da da son sokak yemek videomu izlemiş Polonya'da yediğim. Ve orada yiyip beğendiğim bir adet tatlı vardı. Şöyle Makowiecz denen bir tatlı, hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama onu almış gelmiş sağ olsun, benim için çok sevdi bu çocuk diye. Şurada bildiğimiz Rus salatası. Abi ben unutmuşum Rusya ile Polonya'nın geçmişinde. Bunlar diyor ki işte bu Polonya'nın en böyle geleneksel salatası, her zaman yeriz falan dedi. Ha bizim Türkiye'de de var, Rus salatası deniyor dedim ben. Sonra bir ortam bir sustu var ya falan yaptılar. Bu bizim herhalde böyle her şey olur ya, Türkiye ile Yunanistan arasında hani kimin yemeği kimin şusu busu diye böyle bir çatışma var ya. Aynısı herhalde Polonya ve Rusya arasında da var. Şu salataya buraya gelirseniz kesinlikle Rus salatası olduğunu söylemeyin. Polonya'nın çok geleneksel bir salatası imiş. Şurası abla ve abinin yatak odası, çok girmiyorum. Burası da oturma odası. Yani Jesus her yerde görebiliyorsunuz burada. Şurada da bir Jesus var. Şurada bir Pop var. Şurada Meryem Ana var. Şurada da Jesus var ve şurada güzelim bir Noel ağacı. Buradaki bütün evlerde istisnasız görebileceğiniz şey şu. Gelelim lavaboya. Lavabosunu ben çok beğendim. Ne kadar tuvaletleri ısıtmasız olsa da şuradaki küvet bayağı hoş duruyor. Gelelim şimdi yavaş yavaş ikinci kata çıkmaya. İkinci katta benim kalacağım oda var. Abi sağ olsun son 1-2 haftada benim geleceğimi duyduktan sonra odayı tamamlamışlar. Yani yeni yapılmış bir oda. Yani şurası aslında yeni taptaze yapılmış bir oda. Hello. Şöyle giriyoruz ve dırın dırın. Gençler oda gerçekten müthiş. Yani şurada gördüğünüz abi aslında buraları tamamen kendi başına yapmış. Tavanda gördüğünüz panelleri falan tek tek kendi başına yerleştirmiş hepsini. Şimdi bu odada aslında birkaç tane detay var, onu göstermek istiyorum. Öncelikle şurada gördüğünüz üzere bir adet gitar var. Abinin gitar çaldığımı görmüş herhalde ve şuraya bir tane gitar koymuş benim için. Ya benim için döşenmiş bir oda, Allah'ım lüksiyete bak ya. İkincisi bu abi ve abla vakti zamanında Türkiye'ye gelip gitmişliği var imiş, yaklaşık 1,5-2 haftalığına falan. Ve Türkiye'ye gittiklerinde şöyle bir seccade almışlar. Bana da böyle göstermiş olmak için çıkarmışlar, koymuşlar. Bak bak aldık falan, Türkiye'ye gittik falan diye. Abinin bu arada en sevdiği şey sütlaçmış Türkiye'de. O kadar çok sevmiş ki sütlaçları almış dolaba dizmişler. Yiyememiş, böyle çok seviyorum daha sonra yemek istiyorum diye. Sonra bütün sütlaçlar bozulmuş, hepsini çöpe atmak zorunda kalmışlar. Bir diğer şey, şurada bir adet perde var. Bu perdeyi açtığınız zaman şurada bir adet balkon kapısı görüyorsunuz. Ama eğer bu balkon kapısını açmaya kalkarsanız görünüyor mu bilmiyorum ama balkon yok. What? Yani şuradan direkt tahtalı köy mü deniyor? Diğer dünyaya ilk adımınız gibi bir şey oluyor. Bir de benim en çok sevdiğim şey yatak aslında üst katta. Yani yukarı çıkabilmek için yatağa aslında şuradan şöyle çıkmam gerekiyor.
Bayağı eğlenceli bu ya. Ve şurası da benim yatağım. Helal olsun vallahi. Uyku serseminden buradan düşme. Allah. Düşme. Sağ salim inşallah şu 2-3 günü geçirebileceğim. Benim. Son olarak da bu gizli odayı göstermek istiyorum. Burayı kendim keşfettim. Dırın dırın, bu evdeki tatlıların, pastaların kaynağını bulmuş vaziyetteyim. Buradan getiriyormuş abla. Tabii ki de hani gizli gizli gelip yiyeceğim demiyorum ama yan odamda böyle güzel bir şeyin olması beni mutlu etmiyor değil. Aha, nereye gitti? Çapik! 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 Gel! Gel! Merhaba! Merhaba, nasılsın? Hello! Nereye gidiyorsun oğlum? Gitti bu. Ve ev turumuzun sonuna geldik. Şimdi keşke başlayabilsem böyle köydeki hayat nasıl şöyle böyle, ama yarın sabahla birlikte bu videoyu gerçekten başlatmak istiyorum. O zamana kadar 2 gün sonra bir tane sınavım ve sunumum var. Bunlara çalışmam lazım ki yarın akşam Noel'den önceki gece, yani Christmas Eve'deki yemek hazırlıklarıdır, şunlardır, bunlardır, bol bol çekim yapıp eğlenebileyim. Bana kolay gelsin. Ya sabah 5'te kalkıp ders çalışıyorum. Hala ders çalışıyorum. Vallahi çıldıracağım ama bazı şeyler için uğraşmak gerekiyor. Bana Allah zihin açıklığı versin. Şu anda çarşamba akşamı herhalde Sadakatsiz falan var. Size iyi eğlenceler yani, eğer onu izliyorsanız. Yarın sabah inşallah görüşürüz. Good night. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo. Ichi, ni, san, yon, go, roku, hana, hachi, kyu, Drew. Bravo. The next day. Günaydın. Gençler hayırlı sabahlar. Keşke gerçekten şurada uyumuş olsaydım ama aslında şurada güzelim yatağımda yattım. Kaldığım herhangi bir otelden daha güzel. Şimdi gündüz ışığıyla şurayı tekrar göstermek istiyorum. Görebileceğiniz üzere balkon kapısı bura, ama şuradan adınızı attığınızda geçmiş olsun. Abi bildiğim Polonya'da köy ya sonunda. Dün hem karanlıktan hem sisten hiçbir şey belli olmuyordu. Saç baş var ya maşallah. Abi baksana, çarşaf bile Made in Turkey yazıyor ya, Allah'ım ya Rabbim. Şurada Türk herhalde. Şu yastıklar da Türkiye'den almışlar. Her şey Türkiye'den almışlar ya. Aşırı soğuk lan, manyak soğuk ama. Gördünüz mü? Dün gece göremediğim manzaraya bugün çok şükür. Deren deren. Deren deren ya, abi şunu kendi başına yapmış ya, helal olsun vallahi ya. Deren 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 deren. Bu arada evin bir de kedisi var, Michael diye. Bu aşırı şekilde şu kediyi kıskanıyor. Ama bu kediyi de diğer kedilerden koruyan bu. Biraz nazlı bir ilişkileri var ikisinin. Bak, kediyi seveceğim. Nasıl köpek geliyor? Kıskanıyor mu neyse? Kıskanıyor mu neyse? Kıskanıyor mu neyse? Bu arada Polonya'da her evin böyle köpeği oluyormuş. Hiçbir şekilde bu Nereye gitti lan köpek? Şimdi sırada ablanın ne yaptığını size göstermek istiyorum. Şöyle güzelim bir Christmas yemeğine doğru yavaş yavaş hazırlıkları yapıyor abla. Şunu ben yapacakmışım, bana veriyor. Piernik, a tu będzie to drugie to sernik, będzie dwa. Piernik i sernik. Okey. Gençler buralara altyazı koymayacağım çünkü ne dediklerini ben de bilmiyorum. Tek emin olduğum şey şunu karıştır dedi. O yüzden karıştıracağım bol bol. O kadar bedavaya kalıyoruz, evlerini bana açtılar. Dedim ki abla yardım edeyim. Direkt bana elime bunu tutuşturdu sağ olsun. Kolum ağrıdı ya. Eğer bir daha burayı ziyarete gelirsem mikserler var ya, ondan bir tane hediye edeceğim. Abla enerji olsun diye herhalde ağzıma erik reçeli tutuşturdu.
Anneciğim lütfen kıskanma eğer bunu izliyorsan. Gelince yemin ediyorum sana da yardım edeceğim böyle. Şimdi ahın değer falan maazallah. Seni seviyorum anne. Moja mama będzie zazdrosna, kiedy to zobaczy. Ya ben karıştırıyorum. Abla daha çok ekliyor, ben anlamadım ki. Daha ne kadar karıştıracağım ya. Abi vallahi billahi elim yoruldu ya. Ya bu hızlı çırpınca dışarı sıçrıyor. Abla hiç dur falan da demiyor ya. Hep gidiyor bir yerlere. Bu kaç saat böyle mix yapmam gerekiyor? Vallahi helal olsun. Yemek yapabilene vallahi billahi helal olsun ya. Yine bir şey ekledi abla da. Artık alıştım. Gelince direkt kaldırıyorum, bir şeyler koyuyor. Geç abla. Okay, thank you. No problem, proszę. Ya abla bir şeyler yapacak akşama da, ne bu hiç anlamış değilim ya. Dışarı çıkmadan ufak bir detay göstermek istiyorum. Bu köy şehirden uzakta bir yerde olduğu için evin nadir köşelerinde telefon çekiyor. O yüzden abla 7/24 şu mutfağın şurasında telefonunu koyuyor ki ola ki birisi aramaya çalışırsa telefon çeksin etsin. Abi şimdi üstüne giyiniyormuş video çekeceğim diye. Ormana gideceğiz. Köydeki herkesin ormanı ayrı ayrıymış. Nerede işte bu odunları topluyoruz ediyoruz. Boş zamanlarımızda ne yapıyoruz sana göstereyim dedi. 1 hour later. Ve gençler şimdi çıkaracağız ama son halim böyle. Acayip beni döşediler ettiler. Ormana gidersek her şey kirlenir diye adam bana botundan tut, hırkasına, montuna, eldivenine her şeyi verdi etti. Böyle şimdi ormana gidiyoruz. Ama neyle gidiyoruz derseniz de dırın dırın. Tabii ki de bunu bir şeye bağlamamız gerekiyor. Bağlayacağımız şey ise dırın dırın. Şurada gördüğünüz 2 adet büyük ve küçük patpatımız var. Şu küçük olan Japon yapımıymış. O yüzden abi seni buna bindireyim dedi. Polonya'ya gelip böyle kış kıyafetleriyle patpata bineceğimi akıl edebilir miydim? Hiç akıl edemezdim. Abi sağ olsun video çekmem için bayağı bir şeyler yapıyor. Çapık gelecek misin? Gelecek misin de? He geleceğim mi şimdi? Abi buraya bir tane sandalye koydu ama buraya mı oturacağım ki? Aha vallahi buraya oturacakmışız ya. Allah abi patpatı geri çıkarmaya da başladı. Karizmaya bak be. 2 kişilik özel koltuğumuzu da patpata bağlıyorlar şimdi. Gençler köpeği de aldık yanımıza. Yani şu anda durum şöyle. Burada 2 kişilik bir koltuk ayarladı abi. Abi de bizi kendisi patpatla götürüyor. Köpekteki mutluluğa bakar mısın ya? Yerim ben senin totonu. Yerim ben senin totonu. Şimdi şöyle baktığınızda sadece saf yeşillik gibi gözükebilir ama bu bölgenin bir tane özelliği var. O da telefonun çekmesiymiş. Yani köydekiler aslında telefonla birisini aramak istiyorsa şöyle buraya geliyorlarmış. Bir de şurada çizgilerden de belli oluyor ama şurası başka birisine ait. Şu yeşil taraf bu abiye ait. Şu yeşil kısım. Şunun yan taraftaki yine o kahverengi komşuya ait. Herkesin kendine ait böyle arsası var. Acayip şahlanıyoruz ama şurada da uygun mevsimlerde sebze meyve falan yetişiyormuş. Normalde buraya yürüyerek de gidebiliyoruz. Zaten yürüsek büyük ihtimalle daha hızlı gideriz ama abi hem video çektiğim için hem de patpatıyla gurur duyduğu için patpatla gidiyoruz. Polonya'da patpatla gezeceğim hiç aklıma gelmezdi ya. Ve traktörü arkada bıraktık. Her ormanın kendine has bir ağacı var. Her ağacı da evin farklı yerlerinde. Sobaya atmak için, kendilerini ısıtmak için kullandıkları ağaç farklıymış. Ev yapmak için mesela kullandıkları ağaç farklıymış. Neymiş? Şu arkada gördüğünüz ağaç evi gibi şey de ola ki mesela yabani domuzlar falan varsa, hatta abi de 15 yaşından 19 yaşına kadar 4 yıl boyunca bunu çalışmış. Şuradan böyle ola ki mesela yabani domuz vardır, farklı hayvanlar vardır. Avlama noktası burasıymış. Aynı zamanda ormanın koruyucusu. Yani mesela ormanda sıkıntılı şeyler varsa oradan korumak için şu arkamda gördüğünüz ağaç evine çıkıp ediyorlarmış. Aha gençler köpek kaçtı, vallahi köpek kaçtı. Görüyor musunuz köpeği? Allah'ım köpeğe bak ya, manyak ya. Allah'ım mutlu köpek tüm yol koştu. Ya nasıl koştun lan, tüm yol nasıl koştun? Ve Polonya'da Japon yapımı patpat turumuz sona ermiştir. Yine klasik Polonya bizi şaşırtmıyor. Sabah güzeldi, güneşliydi, yine yağmur falan yağmaya başladı bir saat sonra. Ulan iyi koştun ne? İyi koştun sen ha, maşallah maşallah. Abla biz patpatla böyle etrafı gezerken bin bir türlü yemek yapmış, bin bir türlü hazırlık yapmış, hem bugüne hem yarına. Birazcık daha hazırlığım vardı, ondan sonra seni yemeğe, benim artık 100 kere falan çektim ama Polonya'da o en çok sevdiğim mantı yemeğini bizzat yapalım birlikte falan dedi. Hani o zaman seni çağıracağım dedi. Çağırana kadar birazcık daha ders çalışacağım. Yarın sınavdan sonra patpata bindiğime pişman olmayayım. Bana kolay gelsin.
vallahi canım çıktı ya. Artık ders çalışmakta. Yalnız manyak şeyler pişiyor burada var ya. Acayip şeyler pişiyor ha. Ja, super. Good. Good. Abla oğlum çok güzel yaptın. Vallahi çok güzel oldu dedi. Artık herhalde sen bir duş al falan dedi. Ve beni kovdu mutfaktan. Okey gençler, şimdi az önce kovulduktan sonra mutfaktan duşumu alayım dedim. Çünkü buradaki Noel burada böyle bayram gibi. Yani bugün aslında bayram öncesi son iftar gibi bir şey. Şimdi duşunu aldı herkes, üstünü başını giyindi falan. Normalde ben böyle bir gömlek getirmiştim. Arkadaşım babası bana onun yerine şöyle Slavik bir, bu Polonya, Ukrayna taraftaki insanların giydiği geleneksel kıyafetini verdi bana. Hayatımda ilk defa Slavik mi deniyor? Slavik geleneksel bir kıyafet giydim. Bunun düğmesi falan yok mu ya? Nasıl? Arkadaşın ninesi ya anneanne ya babaanne bilmiyorum ama buraları falan tek tek örmüş. Yani bunların hepsi el yapımı. Bana sağ olsun bir tanesini ödünç verdiler böyle. Ulan abi ben milletin evini bastım, bana yaptıkları hizmete bak ya. Şimdi gençler şurada müthiş bir sofra bizi bekliyor ama bu müthiş sofra yemeden önce buradaki 12 ayı temsil eden 12 yemeği sizlere tanıtmak istiyorum. İlk sırada soğanlı, sarımsaklı bir tane balığımız var. İkinci sırada kızartılmış balığımız var. Ekmek. Burada halden hale girmiş, ne olduğunu, nasıl böyle hale geldiğini bilmiyorum ama bir adet mantar tabağımız var. Diğer yemek ise kroket, turşumuz var. Abla bana soruyor, Hamza turşu yiyebiliyor musun? Bak ekşi bir böyle salatalık, biliyor musun turşu ne falan diyor. Abla dedim biz Türkiye'de her şeyin turşusunu yapıyoruz, live ediyorsun. Şurada gördüğünüz sarımsak su şifa suyumuz. Yani acayip şekilde bağışıklık sistemini çalıştıran bir su. Bunu içtim, denedim, gerçekten de çalıştırıyor. Yani tavsiye ederim, sağlıklı bir su. Aralarında hangisi bilmiyorum, bir tanesi benim ama Polonya'nın geleneksel süper güzel, acayip manyak hoş bir mantı. Burada henüz soğuma aşamasında ama lahana sarması var. Bunu da abla bana özellikle etsiz yapmış. Şurada gördüğünüz ise soğanlı patates püresi ve yanında yine böyle balık ama bu sefer yoğurtlu herhalde. Şimdi artık gerçekten yemeğe geçiyoruz. Bize afiyet olsun. Bu aile içinde kutlu Noeller mi? Noeliniz kutlu olsun. Mübarek olsun. Ne deniyorsa artık işte. Afiyet olsun. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, w pokoju wiecznym. Amen. Siada pierwszy Jurek. Dobra, Hamza nie gorszy. Ve çok şükür yemeğimizi bitirdik. İçeride aile televizyon izlemeye başladı. Noel televizyonumu. Benim yarın sınavım olduğu için ben müsaade istedim. Şunu hemen göstermek istiyorum. İlk defa şöyle Merry Christmas diye ilk defa Noel'de Noel hediyesi aldım. Yani bildiğin gerçekten bayram gibi. Şimdi içinden öncelikle 1 adet çikolata, 2 adet çikolata, 3 adet çikolata, 4. çikolata. Şöyle bir tane ufak bir çikolata, 5. Son olarak da şöyle bir tane duş jeli ve deodorant vermiş. Oo, durup dururken bu kadar çikolatam oldu. Gençler bu videoyu burada şöyle mutlu bir şekilde bitirmek istiyorum. Polonya'da bir köydeyim, Polonya'da bir köy evindeyim. Bu videonun başlangıcı 1,5 hafta önceki Krakow'dan daha nerelere, Polonya'nın en turist... Gidiyordu. Kameram gidiyordu. İyi deme kameram. Oha gidiyordu kameram. Şu merdivenin üstüne koymuştum. Allah'ım salak Hamza, nereye koyuyorsun buraya? Dur şöyle dikkatlice koyalım da. İçim gitti ya. Ne diyordum? Krakow, Polonya'nın en turistik şehrinden başladık. Şimdi de Polonya'nın en turistik olmayan şehirden 30 kilometre uzaklıkta bir köydeyiz. Umarım sıkmamışsındır. Sıktıysam hakkınızı helal edin. Benim yaklaşık 8 saat sonra bir tane vizem var. Akşamında da bir tane sunumum var. Maalesef bir yandan da onu yapmam gerekiyor ama okulumun bitmesine yaklaşık 2-3 hafta kaldı. Yani 3 hafta sonra finallerim bitecek komple. Ondan sonra inşallah bol gezeceğiz. Yakın tarihte Türkiye'ye dönmeyi düşünüyorum. Yani daha böyle gezi niyetinde Polonya'da büyük ihtimalle son durağım burası olacak. Henüz çok videolar çıkmak istemediği için zorlamadım ama arkadaşıma gerçekten teşekkür ederim. Polonya'da bir köy hayatı nasıl olur? Ormanından yemeğinden, annesinden babasına. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sayonara.